Merhaba, bugün Discord AI soğukkanlı ve kanıta dayalı biçimde konuşacağız. Kısa hüküm şu: Discord AI tek bir sohbet arayüzünde yüzden fazla yapay zeka modelini toplayan, soruyu otomatik olarak en uygun modele yönlendiren, istemci tarafında anonimleştirme yapan ve her yanıt için maliyet ile çevresel etki görünürlüğü vermeyi vaat eden Avusturya merkezli yeni bir çoklu model platformu. Resmi metinlerde ürün çoklu model yönlendiricisi olarak tanımlanıyor. Öne çıkan farkları ise yönlendirme şeffaflığı, cihaz üstünde kişisel veri maskeleme, çoklu model doğrulama mantığı ve çevresel gösterge paneli. Ancak ürün henüz genç. Kamuya açık inceleme sayısı az. Bireysel geri bildirim döngüsü henüz tam kapalı değil. Kurumsal kendi anahtarını getirme seçeneği de şu an herkese açık biçimde sunulmuyor. Bu yüzden Discord AI bugün için özellik olarak cesur, olgunluk olarak erken aşama diye özetlenmeli. Eğer bu videoyu tek cümleyle açacaksam şöyle derim: Discord AI hangi modeli açayım? Stresini azaltmak için yapılmış bir üst katman. Ana sayfada tek sohbet, yüzden fazla model vaadi yer alıyor. Şartlar metninde de sistemin kullanıcı metin sorgularını OpenAI, Anthropic, Google ve Mistral gibi sağlayıcılardaki uygun modellerle yönlendirdiği açıkça yazıyor. Şirket tarafında hizmet sağlayıcı laboratuvar MGMBH olarak görünüyor. Merkez Viyana, yönetici Moritz Perçeviç ve şirket 2019'da kurulmuş. Buna karşılık Discord AI markasının kamuya açık ürünü 2026'da görünür hale geliyor ve Product Hunt üzerinde günün birincisi olarak listeleniyor. Yani arkasında sıfırdan kurulmuş bir tabela değil, var olan bir şirket var. Fakat ürün markası açısından bakınca oldukça yeni bir lansmandan söz ediyoruz. Bu konumlandırma önemli. Çünkü Discord AI'ın rakibi tek bir model değil. Rakibi kullanıcının sekme sekme model denemek zorunda kalması. Şirketin Smart sayfasındaki anlatı tam olarak bu acı noktasına oynuyor. Benchmark takibi, fiyat değişimleri, hız farkları ve bağlama göre model seçimi kullanıcıdan alınarak platformun model radar katmanına bırakılıyor. Resmi sayfalara göre her istek konu, karmaşıklık ve dil gibi sinyallerden okunuyor. Sonra kalite, hız, bütçe ve çevresel tercih ağırlıklarına göre uygun katmana yönleniyor. Yanıtla birlikte hangi modelin seçildiği ve neden seçildiği de gösteriliyor. Bu özellikle kara kutu usulü otomasyondan çekinen kullanıcılar için ciddi bir artı. Çekirdek özellikler, formatlar ve entegrasyonlar. Ürünün omurgası 4 sütunda toplanıyor: Eco, Private, True ve Smart. Eco tarafında Discord AI her yanıt için tahmini CO2, su ve enerji tüketimini gösterdiğini söylüyor. Hesaplamanın da token başına sağlayıcı ve model katsayılarına dayalı bir tahmin olduğunu, bunun beta seviyesinde kaldığını açıkça belirtiyor. Kısacası burada ölçüm değil, açıklanmış bir tahmin modeli var. True tarafında ise yüksek doğruluk gereken durumlar için çoklu model çapraz kontrolü öne çıkarılıyor. Battle ve Trio benzeri kiplerde soru birden fazla modele gidiyor. Sonra ayrı bir Judge modeli yanıtları kök biçimde değerlendirip sentezliyor. Şirket bu tasarımını çoklu tartışmanın halüsinasyonu azaltabileceğini gösteren araştırmalarla ve Judge modellerinde konum yanlılığı bulunduğunu gösteren çalışmayla uyumlu biçimde konumlandırıyor. Öte yandan kendi kendine düzeltme konusunda literatür daha temkinli. Huang ve arkadaşlarının ICLR makalesi
dış geri bildirim olmadan öz düzeltmenin sınırlı kaldığını gösteriyor. Discord AI'da zaten tek modelin kendi kendine hakemlik etmesine değil, farklı model ailelerinin birbirini çaprazlamasına yaslanıyor. Private sütunu ürünün gerçekten ayrıştığı yer. Gizlilik politikasına göre kişisel veri anonimleştirme özelliği tamamen tarayıcı içinde çalışıyor. Ad, e-posta adresi, telefon, posta adresi, kurum adı, IBAN, kredi kartı, doğum tarihi ve kimlik numarası gibi kategoriler ayıklanabiliyor. Kural tabanlı katmanın yanına WebAssembly ile çalışan yerel bir küçük model eklenmiş. Eşleme tablosu cihazda kalıyor. Yanıt döndüğünde gerçek veriler yine yerelde geri yerleştiriliyor. Ama sınırlar da dürüstçe yazılmış. Alışılmadık biçimler kaçabilir. Dolaylı kimliklenebilirlik yakalanmayabilir. Görüntü içeriği genel metin denetimi kadar güçlü incelenmeyebilir ve bu katman şu anda özellikle İngilizce, Almanca, İtalyanca ve Fransızca için optimize edilmiş durumda. Türkçe için özel bir optimizasyon kamuya açık metinde belirtilmiyor. Desteklenen kullanım türleri açısından kamuya açık resmi kapsam net olarak şunu doğruluyor. Metin sorguları, görsel üretimi ve video üretimi. Pro planda aylık 20 görsel üretimi açıkça yazılı. Video üretimi ise hizmet açıklamasında var. Ama plan bazında ayrıntı kamuya açık metinde sınırlı. Dosya uzantıları, belge yükleme tipleri ve geniş iş uygulaması entegrasyonları ayrı bir belgede herkese açık biçimde listelenmiyor. Bu yüzden bu ayrıntıları belirtilmemiş saymak daha doğru. Kamuya açık doğrulanabilen entegrasyonlar tarafında Google ile giriş, Clerk tabanlı kimlik doğrulama, Stripe ödeme, PayPal, SEPA, Business planda SSO, Open Router üzerinden model yönlendirme ve gerekli durumlarda Exa arama yediği görünüyor. Fiyatlar ve planlar. Fiyatlandırma tarafında en güçlü kaynak doğrudan şartlar metni. Burada 6 plan ve ek sorgu paketleri açıkça listelenmiş. Ayrıca yıllık ödemede %20 indirim, aşım sonrası budget out mantığı ve kullanılmayan sorguların devretmemesi de yine resmi metinde yazıyor. Bu şeffaflık iyi. Çünkü bazı rakiplerde kullanım sınırları daha muğlak. Ayrıca hizmet kullanılabilirlik hedefi aylık ortalamada %99 olarak verilmiş. Ancak kesintisiz erişim taahhüdü yok. Planlara bakacak olursak free plan aylık fiyatı ücretsiz, dahil olanlar günde 20 sorgu, katman 1-2 modellere erişim, turntable ayarları, 7 gün sohbet geçmişi, starter planı aylık fiyatı 9,99 euro, dahil olanlar ayda 300 sorgu, günlük 30 sınırı, katman 1-3, 30 gün geçmiş, e-posta desteği. Plan Pro aylık fiyat 17,99 euro. Dahil olanlar ayda 800 sorgu, günlük 50 sınır, tüm model katmanları ayda 5, Battle 3 Deep Research 20 görsel üretimi sınırsız geçmiş. Plan Team aylık fiyatı koltuk başı 14,99 euro. Dahil olanlar en az 2 koltuk. Koltuk başı 500 sorgu. Tüm modeller ortak geçmiş temel yönetim paneli. Plan Family aylık fiyat 14,99 sabit. Dahil olanlar bir ana hesap artı 4 alt hesap, toplam 500 sorgu, yaş filtresi ve ebeveyn denetimi. Plan Business aylık fiyat 24,99 euro. Dahil olanlar en az 3 koltuk, koltuk başı 1000 sorgu, tam yönetim paneli, denetim özellikleri, SSO 24 saat içinde destek. Buradaki kritik yorum şu: fiyat performans açısından en dikkat çekici plan Pro. Çünkü ürünün ayırt edici yönleri olan çoklu doğrulama, Deep Research ve tüm model erişimi ilk kez burada anlamlı biçimde açılıyor. Free ve Starter daha çok tadımlık, Team, Family ve Business ise iş bölümü ve yönetim ihtiyacı olan gruplara bakıyor. Rakiplerle karşılaştırma. Rakip karşılaştırmasında
Yalnız hangi ürün daha güçlü diye sormak yanıltıcı olur. Çünkü Discord AI ile ChatGPT aynı şeyi satmıyor. Biri model seçimini soyutlayan bir yönlendirme katmanı, diğeri kendi ekosisteminin en güçlü kullanıcı deneyimlerinden biri. Po çoklu model erişiminde daha doğrudan rakip. Open Router ise daha çok geliştirici ve teknik kullanıcıya dönük. Perplexity de araştırma merkezli akışta farklılaşıyor. Discord AI'ın ayırt edici sinyali özellikle gizlilik filtresi artı çevresel görünürlük kombinasyonu. Buna karşılık geniş uygulama bağlayıcıları, olgun inceleme ekosistemi ve kurumsal doğrulama rozetleri tarafında rakipler daha yerleşik görünüyor. Ürün Discord AI. Feature set 100'den fazla model, otomatik yönlendirme, cihaz üstünde anonimleştirme, çevresel skor, çoklu model kontrolü. Pricing free ile başlıyor. Pro 17.99 euro. Business koltuk başı 24.99 euro. Best mahremiyet ve model seçimi yükünü azaltmak isteyen ileri kullanıcılar ve küçük ekipler. ChatGPT güçlü tek ürün deneyimi, derin araştırma, görüntü üretimi, dosya yükleme, business planında 60'tan fazla uygulama bağlayıcı. Pricing Go 8 dolar plus 20 dolar, Pro 200 dolar, Business çoğu ülkede 25 dolar aylık veya 20 dolar yıllık koltuk. Tek ekosistemde en rahat kullanıcı deneyimi isteyen bireyler ve ekipler. Po çoklu model erişimi, puan tabanlı kullanım, geniş bot ekosistemi, başlangıç 4.99 ay. Kullanım planına göre yukarı çıkan çok katmanlı abonelikler. Çok sayıda modele tek abonelikle erişmek isteyen son kullanıcılar. Open Router 400'den fazla model, API odaklı yönlendirme, BY/OK bölgesel yönlendirme, araç çağırma, ücretsiz katman, kredi bazlı Pay as you go, Enterprise, özel teklif, geliştiriciler, ürün ekipleri ve teknik entegrasyon senaryoları. Perplexity kaynaklı araştırma, web ve kurum içi arama, çoklu model seçimi, kurumsal güvenlik odaklı katman. Pro 20 dolar ay veya 200 dolar yıl. Enterprise Pro 40 dolar koltuk ay. Araştırma, raporlama ve kaynaklı yanıtı önceleyen bilgi çalışanları. Kullanıcı geri bildirimi, güçlü yanlar ve zayıf taraflar. Gerçek kullanıcı geri bildirimi cephesinde tablo iki parçalı. Birincisi Product Hunt. İnceleme sayfasında henüz inceleme yok ibaresi var. Yani yıldız ortalaması üzerinden olgunlaşmış bir memnuniyet verisi bugün için yok. İkincisi, buna rağmen lansman yorumlarında dikkat çekici bir desen oluşmuş. Kullanıcılar özellikle eko yaklaşımını ve cihaz üstü veri maskelemesini özgün buluyor. Buna karşılık aynı yorum dizisinde çevreci yönlendirmenin zor bir soruda yanlış katmana düşüp ikinci denemeyle toplam maliyeti artırması, yönlendiricinin kendi hesaplama yükü, konuşma bağlamında tutarlı anonim referansların korunması ve kurumsal kredi anahtar taşıma eksikliği sorgulanıyor. Bu pazarlama metninden değil, lansman gücü gelen somut sorulardan okunabilen bir resim. Benim analitik hükmüm şu: Discord AI güçlü tarafı en modaya uygun modeli satması değil, karar verme yükünü sistematikleştirmesi, şeffaf yönlendirme, yerel anonimleştirme, çoklu model doğrulama ve çevresel göstergeyi aynı pakette toplamak gerçekten farklı. Ama zayıf tarafı da aynı netlikte ortada. Ürün yeni, bireysel davranıştan öğrenen kapalı geri bildirim katmanı henüz devrede değil. Yeniden deneme maliyeti kullanıcıya yansıyor. Getirdiği mahremiyet katmanının kusursuz olmadığı açıkça kabul ediliyor. Ve kurumsal kendi kredini getir yapısı henüz gelmemiş. Yani Discord AI bugün sözünü eden değil, dürüstçe eksiğini de yazan bir erken ürün izlenimi veriyor. Bu iyi bir başlangıç ama büyük kurumsal satın almada tek başına yeterli bir olgunluk sinyali değil.
Gizlilik, güvenlik, veri işleme ve son dönemde görünen güncellemeler. Gizlilik ve veri işleme tarafında resmi belgeler şaşırtıcı derecede ayrıntılı. Hesap verileri, kullanım verileri ve teknik veriler listelenmiş. Ödeme kartı verisinin tutulmadığı, ödeme işlemlerinin Stripe üzerinden yürüdüğü yazıyor. Sohbet geçmişleri Frankfurt bölgesindeki Avrupa Birliği altyapısında saklanıyor. Veri tabanı şifreli ve row level security kullanıldığı belirtiliyor. Bunun yanında önemli bir nüans var. Veriler bu şifreli veri tabanı içinde düz metin olarak tutuluyor. Silinen sohbetler önce soft delete oluyor, sonra 30 gün içinde kalıcı siliniyor. Kullanıcı verilerinin model eğitimi için kullanılmadığı da hem gizlilik politikasında hem de şartlarda belirtilmiş. Uluslararası veri transferlerinde ABD için DPF veya SCC, Çin içinse varsayılan kapalı yapı ve açık rıza mantığı var. DeepSeek, Kuven, Kimi ve benzeri Çin bağlantılı modeller ayarlarda başlangıçta kapalı. China toggle açılırsa veri Çin'e gidebiliyor. Bu açık uyarı bence artı. Çünkü çoğu kullanıcı modelin yargı alanını hiç düşünmüyor. Eksik kalan taraf ise şu. İncelediğim kamuya açık Discode AI belgelerinde SOC, ISO 27001 ya da ayrı bir kurumsal güven merkezi sayfası görmedim. Dolayısıyla bunlar şu an için belirtilmemiş. Son dönemde görünen güncelleme ve yol haritası sinyalleri ise net. Gece çalışan katalog yeniden puanlama zaten canlı. Sıradaki katmanda kullanıcıya özgü model yakınlığı, alan bazlı taban katman yükseltme, otomatik ama görünür yükseltme mantığı ve yeniden deneme maliyetini yönlendirmeye geri besleme hedefleniyor. Ayrıca kurumsal kredileri içeri alma fikrinin de değerlendirildiği kurucuların kamuya açık yanıtlarında yazılı. Başlangıç ipuçları, en iyi uygulamalar ve kapanış. İlk kez başlayacak biri için önerdiğim akış şu. Önce ücretsiz katmanda hesap aç. Sonra gizlilik ayarlarına git. Çin bağlantılı sağlayıcılara başlangıçta kapalı tut. Cihaz üstü anonimleştirmeyi etkinleştir. İlk görevleri kısa ve gerçekçi tut. Doğruluk kritikse çoklu denetimi aç. Değilse otomatik yönlendirmeyi dene. Son olarak hem kaliteyi hem maliyeti hem de çevresel çıktıyı birlikte izle. Eğer metin işin hukuk, sağlık, finans ya da insan verisi boyutuna değiyorsa platformun kendi uyarısını ciddiye al ve modeli karar verici değil yardımcı olarak kullan. Ayrıca Türkçe çalışan ekipler için yerel anonimleştirme katmanının dil optimizasyonu tarafında İngilizce, Almanca ekseninden daha zayıf olabileceğini baştan varsaymak daha güvenli olur. Kapanış cümlem şu olur. Discode AI bugün için herkesin ana sohbet aracı olmak zorunda değil. Ama mahremiyet, model seçimi ve hesap verebilirlik dengesini aynı ekranda isteyen kullanıcı için kesinlikle izlenmesi gereken bir ürün. Eğer uygulamalar, medya merkezleri, yapay zeka araçları ve pratik dijital çözümler ilginizi çekiyorsa Murat Şengelen Dijital Rehber kanalına abone olmayı unutmayın. İlişkiler, insan davranışları ve gerçek hayat dosyaları için ana kanalım Murat Şengelen'e de bakabilirsiniz. Meslekler, kariyer yolları ve bu işi yapmak için ne gerekir tarzı videolar için de Murat Şengelen Meslek Rehberi kanalını takip edebilirsiniz. Tüm kanal bağlantılarını açıklamaya ve sabit yoruma bırakıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.